Japonya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Yasin kardeşim için özel bir video hazırlayacağım. Japonya'ya nasıl gelinir, Japonya'da vize nasıl alınır, bunları size kısa anlatmaya çalışacağım. Bunları şöyle bir yerde oturup bir kahve içelim, hem de size yavaş yavaş tane tane anlatmaya çalışırım. Kahveyi de aldım. Şimdi oturacak yer bulalım bakalım. Bir şey rahatsız etmeyecek bir yer bulayım ki. Yani yer dolu ya. Dolu değil ki. Ve bu Japonlar hemen rahatsız olur kameradan. Şu ön köşeye gideyim. Burası iyi gibi sanki. Manzara da güzel. Evet arkadaşlar, başlamadan önce anlatacağım konular zaten az çok kafamda var. Evlilik vizesi, holiday vize, tatil vizesi yani, öğrenci vizesi, business vizesi, bunları kısa anlatacağım size. Fazla ayrıntıya girmeden, hani anlayabilin diye, bilmeyenler var çünkü. İlk başta ben evlilik vizesiyle başlamak istiyorum. Bu işte Japonya'da tanışıp ya da Türkiye'den tanışıp Japon'la evlenmek istiyorsunuz. Mesela Japonya'da evleneceksiniz diyelim. İlk başta buradaki belediyeye gidip orada işte evraklar var, onları ayarlıyorsunuz falan. Bunu zaten evleneceğiniz kişi, yani eşiniz olacak kişi ayarlıyor. Sizin sadece yapmanız gereken konsolosluktan gidip bekarlık kağıdı almanız gerek. Bekarlık kağıdını alıp belediyeye veriyorsunuz. Belediye de zaten işte evlilik işlemlerini falan yapıyor. Yani burada kolay yani evlenmek. O kadar zor bir şey değil. Neyse, işlemleriniz bittikten sonra tekrar konsolosluğa gidip, yani burada evlendiğinize dair bir evrakları alıp konsolosluğa gidiyorsunuz. Evlendiğinize dair oraya bildiriyorsunuz. Bir kağıt veriyorlar. O kağıtla ve evraklarla birlikte bu göçmen bürosuna gidiyorsunuz. Orada işte size kağıt dolduruyorlar. Biraz uzun bir süreç geçiyor. Yaklaşık bir 2 ay, 2 ay gibi bir süre oluyor. Onları doldurduktan sonra size vizenizi beklemek kalıyor. Ama bana sorarsanız öyle bir şey olduğu zaman avukata verirseniz daha bir mantıklı geliyor. Çünkü avukat her şeyle ilgileniyor. Her şeyi avukat yapıyor. Size sadece evrakları vermek kalıyor. Bir de alması daha kolay. Evlilik vizesi de yani az çok böyle. Şimdi de size business vizesini anlatacağım. Yani girişimci vizesi. Girişimci vizesinde nasıl oluyor? İlk önce bankanıza, Japon devletine 5 milyon olduğuna dair bir belge göstermeniz gerekiyor. Yani bu 5 milyon yen de yaklaşık bir 300 milyar bir para yapıyor. Bu parayı gösterdikten sonra nasıl oluyor? Bu parayı gösterdikten sonra size 1 yıllık bir vize veriyor. Bu 1 yıllık vizede size diyorlar ki işte yapacağın işe karar verin. Yani ne yapacaksın? Onların hepsini yap. Yaptıktan sonra, işinizi açtıktan sonra 1 yıldan sonra size düzenli bir şekilde vize veriyorlar. İşte verginizi verdikten sonra, her şeyinizi dört yaptıktan sonra vizenizde hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama tek sıkıntı işte o 300 milyar parayı kesinlikle göstermeniz gerek. Bu da bu kadar, fazla bir ayrıntıya girmeye gerek yok yani, evrakları falan bunların hepsini de bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda hepsini tek size en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. İyi de burası çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Bir de Japonya'nın o nemi kötü. O yüzden yani klima olmasına rağmen yanıyorum şu an. Bir de bunun yanında işçi vizesi var, yani çalışma vizesi. Bunu da şöyle en basitinden anlatacağım size. Mesela Japonya'da bir tanıdığınız var diyelim. Tanıdığınızın restorantı var. Restoranda aşçı ya da garson olarak çalışacaksınız. Önceden bu çok basitti. Mesela o kişi size işte evrakları falan ayarlıyor. İşte göçmen bürosuna gidip bu benim yanımda, bu benim restoranımda çalışacak deyip vizenizi alabiliyordu. 1 yıl, 3 yıl diye. Ama şimdi bunlar çok olduğu için Japon devleti buna da bir önlem amaçlı. Mesela aşçı olarak bilmem Türkiye'de kaç yıl çalışmanız gerekiyor ve bunu belgelemeniz gerekiyor. Belgede de işte ben buradan Türkiye'de şu yerde bu kadar yıl çalıştım deyip bunu belgeleyip göçmenlik bürosuna bildirmeniz gerekiyor, göstermeniz gerekiyor ki o vizeyi alabilirsiniz. Çünkü artık hani Japonya'da bu çok aşırı derece olduğu için Japon devleti de böyle bir önlem almış. Güzel de bir önlem almış diyelim. Tüm bunların yanında en kolay vize olan tatil vizesi, yani holiday vizeden bahsedecek olursak, zaten buraya gelmeden önce otelinizi ayarlamanız gerek. Çünkü buraya girerken otelinizin adresini, yani kalacak yerinizin adresini yazmak zorundasınız. Bir de biletinizin geri dönüşlü olduğunu göstermeniz gerek. Çok nadir de olsa almama ihtimalleri oluyor. Yani içeriye almama ihtimalleri oluyor. Onu neden oluyor bilmiyorum ama
Onun olmaması için eğer burada tanıdığınız, akrabanız, arkadaşınız varsa onun adresini yazıp bir de onun telefon numarasını, adını, soyadını yazıp yani size kefil oluyormuş gibi gösterip daha rahat girme şansınız oluyor. Bu da zaten en kolay vize, yani tatil için. Biraz daha iltica vizesinden, yani bu sığınma vizesinden bahsedelim. Sığınma vizesi nasıl? Mesela Türkiye'de herhangi bir sorununuz var. Ya ne bileyim işte birisinin kızını kaçırdınız, canınız tehlikede falan filan. İşte başka bir suçlardan bir şey oldu. İçeri gireceksiniz. Japonya'ya kaçtınız diyelim. Japonya devletine ben Türkiye'de canım tehlikede ya da içeri girecekler, içeri atacaklar beni. Bir sürü muhabbet bunları anlattığınız zaman size bir vize veriyorlar, yani burada bir müddet kalma vizesi. 2 ay ama çalışma vizesi yok, yani 2 ay. Artık tamamen verirlerse size kimlik kartı verip çalışma vizesini veriyorlar tabii ki de, ama bir de sizi gönderme şeyler de var. Gönderme ihtimalleri de var. Ama bu risklerinizi ya da canınızın tehlikede olduğunu ya da işte başka ne sıkıntınız varsa bunu evrakla belirtirseniz Japon devletine işte bu sebeplerden dolayı ben buraya sığınmak istiyorum, bunu kanıtlarsanız Japon devleti size sürekli ömür boyu mu diyeyim artık işte veriyor, yani çalışma vizesi de veriyor. Ama işte bunu kanıtlayamazsanız sizi gönderme ihtimalleri yüksek oran. Bir de şöyle bundan 1,5-2 yıl önce falan size bunları yaptığınız zaman 6 aylık bir vize veriyorlardı. 6 aylık vize, çalışma vizesi yok. Ondan sonraki 6 ayda size çalışma vizesini veriyorlar. Şimdi artık 2 ay sürekli 2 ay veriyorlar. Bir de kimlik kartı vermiyorlar. Ama kanıtlarsanız, dediğim gibi kanıtlarsanız size kimlik kartınızı, işte çalışma vizenizi hemen veriyorlar. İşte bu da böyle biraz uğraştırıcı. Ama bir de şöyle bir şey var. Bunu yaparsanız Japonya'dan başka bir ülkeye kesinlikle çıkamıyorsunuz. Hani eğer çıkarsanız da bir daha Japonya'ya artık 2 yıl mı diyeyim ya da 5 yıl Japonya'ya bir daha giremiyorsunuz. Bir de buradakini iptal etmeden, sığınma hakkını iptal etmeden Türkiye'ye geri kesinlikle dönemiyorsunuz. Japonya'da yaşamak istiyorsanız bazı şeylere de artık sadece bu vizeyle ilgili değil, bazı şeylere katlanmanız gerek. Bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerek. Çoğu buraya gelen insanlar zaten bunları yaşayan insanlar. Yani bu olayları yaşayan insanlar. Kimisi burada açta kalmış olabilir, işsizde kalmış olabilir, parası da kalmış olabilir ama bir yerden sonra her şey toparlanıyor, yani her şey düzene giriyor. O yüzden önce her şeyin başında sabır geliyor. Bunların hepsinden önce size anlatmak istediğim, bu şu ana kadar anlattıklarım zaten internet üzerinde olan şeyler. Hani daha ince ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz. Benim size en önemli söyleyeceğim şey, mesela Japonya'da yaşayan insanlardan size gelen teklifler oluyor diyelim. Ben seni buraya getireceğim, vizeni alacağım, seni burada evini tutacağım, her şeyini yapacağım. Yeter ki bana sen 15.000 dolar, 20.000 dolar ver, ben bunların hepsini yapacağım diyen insanlara kesinlikle güvenmeyin. Onlar burada yani yapsalar kendi çevresindeki insanlara yaparlar, anladın mı? Bunlar üçkağıtçı insanlar, paranızı yemeye çalışan insanlar. Kesinlikle bunlara inanmayın. En önemli nokta bu. Diğer türlü her şeyi zaten kendiniz bir türlü halledersiniz, yapabilirsiniz. Eğer öğrenci olarak Japonya'ya gelmek istiyorsanız üniversite sınavına girip, ki buna İngilizce de girebiliyorsunuz, İngilizce, Japonca. Üniversite sınavına girip üniversiteyi kazanırsanız eğer, kazandıktan sonra işlemlerinizi halledip bir de Japonya'da yaşamınızı sürdürebileceğinize dair bankada paranızı göstermeniz gerek. Onların hepsini gösterdikten sonra Japonya'da 4 yıllık üniversiteye gidebilirsiniz. Tabii bir de şöyle bir şey, güzel bir yanı var. 4 yıllık üniversiteyi bitirdikten sonra çok iyi Japonca konuşacaksınız, yazabileceksiniz. Burada sürekli vize de alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir firmada işe girdikten sonra düzenli olarak işte vizenizi alıyorsunuz, yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirseniz, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten bundan sonra Japonya ile ilgili size bol bol gezi ve eğlence videoları atacağım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.